Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda her atölyede bulunan bu şarjlı vidalamaların uçları olan bit uç denilen bu uçların herkes tarafından yaşanan sıkıntısını dile getirip ona bir çözüm bulmaya çalışacağız. Bu uçlar bildiğiniz gibi çok çabuk körelip çok çabuk ağızları bozuluyor. Hani birazcık da dikkatsiz davranırsanız bir anda bu bit uçlar bir işe yaramaz hale geliyorlar. Bugün bu bit uçların birkaç tanesini sertleştirme işlemi yapacağız, yüzey sertleştirmesi yapacağız. Esasında bu bit uçların nispeten yumuşak metalden yapılmasının esas sebebi uygulama yaptığınız yüzeyde cıvatanın veya vidanın üzerine zarar gelmesini engellemek. Çünkü bu sarf malzemesi olan bu bit uçlar zarar görmeli ki vidanın veya cıvatanın ağzı kafası zarar görmesin. Ancak bu sarf malzemelerin bazen maalesef aşırı kalitesiz oluyor ve gerçekten çok yumuşak oluyor. En ufak bir dikkatsizlikte hemen ağzı bozulup iş görmez hale geliyor. Bugün işte bunlara yüzey sertleştirmesi uygulaması yapacağız. Böylece çok kolay bozulmayan, nispeten birazcık daha dayanıklı uçları elde etmeye çalışacağız. Bu bit uçların bildiğiniz gibi iki çeşidi var. Bir PZ serisi var, bir de PH serisi var. Hangisi için uygulama yaptığınızın önemi yok. Yüzey sertleştirmesi hep bütün uçlarda aşağı yukarı aynı. Bu projede kullanacağımız malzemeler bir tane pürmüz. Hatırlıyorsanız bunu bu şerit testeresinin kırılan şeridini kaynatmak için kullanmıştık. Soğutma yapmak için yağ, mümkünse makine yağı, ince makine yağı, yoksa evinizde olan zeytinyağı veya ayçiçek yağını da kullanabilirsiniz. Ancak yangın çıkartmamaya dikkat etmeniz lazım. Çünkü bu bit uçları gerçekten fazla ısıtacağız ve bazen yağ alev alabiliyor. Sertleştirmeyi yüzey sertleştirmesi olarak yapacağız. Çünkü malzemeyi komple sertleştirirsek vidalama yaparken büyük bir ihtimalle bit uç kırılacaktır. Bunun kırılmasını istemiyoruz. Dolayısıyla yüzey sertleştirmesi yapacağız. O yüzden yağda soğutacağız. Yüzey sertleştirmesi olunca dış yüzeyi darbeye, çizilmeye, kırılmaya dayanıklı, yani vidanın buna zarar vermesine karşı dayanıklı olacak. İç yüzeyin esnekliği ise komple ucun tamamen kırılmasının önüne geçmiş olacak. Dolayısıyla bu noktada yüzey sertleştirmesi yapmak daha doğru olacak. Dilerseniz gelin şimdi başlayalım. Bakalım bu projede bizi ne gibi zorluklar bekliyor. Nispeten kolay bir proje. Siz de evinizdeki uçları bu şekilde sertleştirebilirsiniz. Şimdi izlediğiniz bit uçlarımızdan 3 tanesini sertleştirdim ben. Ancak burada dikkatli olmak gerekiyor. Hani siz de gördünüz. Bu yapmış olduğum metal halka ısınıp genişleyince sıkıştırdığım bir kızgın uç doğrudan masanın üzerine düşüp masanın üzerindeki kaplamayı yaktı. Bu şekilde yangın da çıkabilir arkadaşlar. Çünkü ne kadar sürede alev alacağını, düşen malzemenin, üstüne düştüğü malzemenin ne kadar sürede alev alacağını bilemiyorsunuz. Burada malzemeyi düşürdüğünüz zaman acele etmeye gerek yok. Kesinlikle elinize dokunmayın çünkü elinizi korkunç derecede yakabilirsiniz. Hemen uygun bir aparatla, aletle
ucu alıp güvenli bir yere taşımak gerekiyor. Ben telle yaptım. Siz arzu ederseniz doğrudan bir karga burnuna tutturarak da yapabilirsiniz bunu. Şimdi ile bu sertleştirdiğimiz uçları küçük bir test yapacağız. Burada benim eski bozuk uçlarımdan bir tane kontrol ucu yapıp buradan da yaptığımız uçla test etmiş olacağız. Şimdi bu parçaları mengeneye bağlayalım. Bakalım ne kadar sağlam olmuş. Önce bu eski kontrol ucumuz bir testi yapalım. Gördüğünüz gibi çok kolay şekilde kesiyor bunu. Yeni ucu yapalım. Zaten sesinden de anlıyorsunuz. Bir tane vidalama testi yapalım şimdi isterseniz. Bir tane kontrol ucu taktım. Gördüğünüz gibi uç bozuldu. Şimdi sertleştirdiğimiz uçlardan bir tane takalım. Neredeyse uç çizilmedi bile. Leke bile yok ucun üzerinde. Şöyle bunları ben size yan yana koyup daha yakından göstereyim. Burada gördüğünüz gibi bu bits ucu neredeyse eridi, gitti. Daha uzun sürede ve daha fazla baskı uyguladığım bu bitsin ucunda ise neredeyse hiç çizik dahi yok. Görüyorsunuz. Testini de yaptık. 2 tane bit ucu hem vida hem de ile ne kadar kolay aşındırabilirken sağlam olan uçta, yani daha doğrusu sertleştirdiğimiz ucun ne kadar sağlam olduğunu görüyorsunuz. Tabi bu bit uç, bu yumuşak bit uçlardan birazcık daha kırılgan oldu. Videoda izlediniz. Ben karbon vermek için kumaş kömürü kullandım ama siz kumaş kömürü yerine bu tip pillerin artı kutbunda bağlı olan karbon çubukları da kullanabilirsiniz. Hiçbir şey bulamıyorsanız odun kömürüyle de karbon verebilirsiniz. Aklınızda olsun. Bu şekilde uçları sertleştirdiğiniz zaman daha uzun ömürlü, daha sağlam bit uçlar elde edeceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi aldığınız böyle bir kutunun içerisinde 20 taneden 3 tanesini, 4 tanesini bu şekilde sertleştirip yedek olarak saklamanız uzun vadede işinize yarayacaktır. Beni ise burada izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kanalıma aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.